Merakla beklediğimiz Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları filminin yayınlanmasına az zaman kaldı. Filme dair hepimizin bir beklentisi var ve bazı Potterhead'ler bu beklentileri biraz yukarı çıkararak inanılmaz teoriler üretmeye şimdiden başlamış. Ve biz de sizlere bu videoda Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları filmiyle ilgili teorileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sizler de filme dair teorilerinizi ve beklentinizi yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Jacob bir büyücüdür. No-Mage bir birey olarak Jacob, Newt ile olan maceraları sırasında büyücü topluluğu tarafından büyülenir. Bir Reddit teorisi, Jacob'ın göründüğü kadar sıradan olmayabileceğini öne sürüyor. Ancak Reddit'in bir başka kullanıcısı, yaklaşmakta olan filmde bir sihirbaz olabileceğini öne sürüyor. Jacob'ın doğuştan gelen sihirli yeteneklere sahip olduğunu keşfetmesi, hayranların uzun zamandır görmek istediği bir şeydi. Ve birçok kişi Jacob'ın en başından beri bir büyücü olması gerektiğine inanıyordu. Filmin fragmanı da Dumbledore'un Jacob'a asa hediye etmesi ve Jacob'ın bir asa tuttuğunu gösteren sahneyle bu fikri destekliyor. Büyücü olmak için olası bir aday gibi görünse de büyülü yetenekleri daha önce fark edilmemiş olabilir. Tina bir güvercindir. Filmin son fragmanıyla ilgili en büyük sürprizlerden biri, önceki iki filmde önemli bir rol oynayan Tina'nın yokluğuyla ilgili. Bir Twitter kullanıcısı, Tina'nın bir güvercin şeklini alabileceğini öne sürdüğü için bir hayranın karakterin görünmemesiyle ilgili özelliklere garip bir önerisi var. Bu oldukça absürt bir kavram, belki de göründüğü kadar olasılık dışı değildir. Harry Potter filmleri daha önce büyülü insanların bir animagus haline gelerek hayvan biçimlerine büründüğünü göstermişti. Bu nedenle Tina'nın da bu beceriyi kazanmış olması mümkündür. Bu beceri gerçekleşirse kendisini bir güvercine dönüştürmek, uçuş yeteneklerini Grindelwald ve takipçilerini yukarıdan gözlemlemek için kullandığından Tina'ya önemli bir avantaj sağlayacaktır. 2. McGonagall. Potterhead'ler tarafından en sevilen Hogwarts profesörü olarak kabul edilen McGonagall'ın serinin ikinci filmi olan Grindelwald'un suçlarındaki görünüşü birçok sinema sever için olağanüstü bir an oldu. Ne yazık ki McGonagall'ın daha doğmadan Hogwarts'ta öğretmen olduğu gösterildiğinden karakterin kamera hücresi pek mantıklı değil. Reddit kullanıcısı bu sorunun 3. filmde, yani bu filmde iki Profesör McGonagall'ın buluşmasıyla çözülebileceğini düşünüyor. Bu fikrin Harry Potter evreninde emsali var. McGonagall'ın daha önce kendisine zamanda yolculuk etme yeteneği veren bir zaman döndürücüye sahip olduğu gösterilmişti. Bu teori sadece makul olmakla kalmaz, aynı zamanda ikonik Hogwarts profesörünün iki versiyonu ilk kez buluştuğu için fantastik canavarların en havalı anlarından birine izin verebilir. Ruh emiciler Obscurus'tan doğar. Ruh emiciler, cadıların ve büyücülerin ruhlarını emerek belirgin şekilde rahatsız edici bir hava yaratma yetenekleriyle muhtemelen büyücü dünyasının en ürkütücü yaratıkları arasında. Bu uğursuz canavarların kökenleri biraz belirsiz. Ancak bir Reddit kullanıcısı filmde bir Obscurus'tan doğduklarını ortaya çıkarabileceğini öne sürdü. Bu iki büyülü varlık arasındaki bu bağlantı olası görünmese de bu kavramın arkasında önemli bir ağırlık ekleyen birkaç benzerlik var. Bu karanlık büyülü güçlerin ikisi de üzüntü ve keder gibi negatif enerjilerle beslenir. Ek olarak Newt bavulunda bir Obscurus bulundurmayı seçtiğinde onu ruh emicilerin gelişme eğiliminde olduğu iklimlere benzer şekilde soğuk bir ortama yerleştirdi. Bu, ruh emiciler ve Obscurus arasında hayranların fark edebileceğinden daha derin bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Bunty aslında Tina'dır. İlk olarak Grindelwald'un suçlarında kısaca görülen Bunty, Newt'e büyülü yaratıklar koleksiyonu konusunda değerli yardım sağlıyor. Büyü zooloğun asistanı, daha önceki gösterim süresi eksikliği nedeniyle birçok izleyiciyi şaşırtan Dumbledore'un sırlarında daha belirgin bir rol oynayacak. Bir Twitter kullanıcısına göre Bunty'nin son fragmandaki görünümü aslında kılık değiştirmiş Tina olabilir. Bu, büyülü bireyin başka bir cadı ya da büyücü olarak poz verdiği ilk sefer olmayacaktı. Örneğin Harry Potter Ölüm Yadigarları bölüm 2'de Hermione, Bellatrix Lestrange formunu almak için çok özlü iksir kullanır. Tina, Bunty kılığına girmek için aynı yöntemi kullanıyor olabilir. Bunty'nin hem Grindelwald hem de Queenie'ye yabancı olması, Tina'nın varlığı tespit edilemeden çifte yaklaşmasını sağlayacak olabilir. Queenie, Snape'in büyükannesidir.
Görünüşte Queenie iyi kalpli bir kadın gibi görünse de serinin ikinci filmi olan Grindelwald'un Suçları filminde Grindelwald ile güçlerini birleştirmeye karar verdiğinde karakterine daha karanlık bir yön yansıtıyor. Queenie'nin kişiliğinin bu daha gölgeli yönü, hayranların onun Harry Potter'ın en karanlık kahramanlarından biriyle gizli bir bağlantısı olabileceğini teorize ettiği ve bir Reddit kullanıcısı onun Snape'in büyük annesi olup olmayacağını düşündüklerini söyledi. Bu, Queenie'nin Dumbledore'un en güvenilir müttefiklerinden birinden kısmen sorumlu olduğu Harry Potter serisine eğlenceli bir referans sağlayacaktır. Queenie gibi Snape de genetikten geçen bir yetenek olan zihin okuma yeteneğine sahiptir. Eğer Queenie onun büyük annesi ise bu nadir beceriyi ailenin anne tarafından miras almış olabilir ve bu teorinin gerçekleşmesi son derece muhtemeldir. Credence, Ariana Dumbledore'un Obscurus'udur. Dumbledore yıllar önce kız kardeşi Ariana'nın ölümünden büyük bir suçluluk hissetmiş ve trajik bir hayat yaşamıştır. Ariana'nın zihinsel sağlık mücadelesi hayranların Dumbledore'un merhum kardeşi ve Credence arasında karşılaştırmalar yaptığını gördü. Bir Twitter kullanıcısı Credence'ın Albus ve Gellert tarafından Ariana'nın Obscurus'unu barındırmak için genetik olarak yaratıldığını öne sürdü. Ariana'nın sorunları Credence'ın Obscurus formunu barındırdığı teorisine güvenilirlik kazandıran durumuna çarpıcı bir şekilde benziyor. Credence'da olduğu gibi Dumbledore'un kız kardeşi de büyü yapma yetenekleri konusunda zorbalığa uğradı ve küçümsendi. Bir cadı veya büyücünün sihir yeteneklerini bastırdığında yaratıldığı söylenen bir Obscurus ile Twitter kullanıcısının önerisinin gerçekleşme şansı yüksek. Grindelwald bir Dumbledore'dur. Fantastik canavarların en kötü sözlerinden bazılarını aktaran Grindelwald, Credence'ın bir Dumbledore olduğunu açıklarken serinin en büyük sürprizlerinden birinin sorumlusudur. Sorunlu çocuk, Albus'un ailesine eklenen tek sürpriz olmayabilir. Ancak bir Twitter kullanıcısı Grindelwald'un kendisinin bir Dumbledore olabileceğini öne sürdü. Dumbledore, Grindelwald'a aşık olduğu için Gellert ve Albus'un evlenmeye karar vermesi mümkündür. Çiftin daha önce bir düğünün büyücülük eşdeğeri olarak kan anlaşması törenine katıldığını söylemişti. Albus ve Gellert'ın yakın ilişkisi bu teorinin son derece olası görünmesini sağlıyor.